Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki bütün dostlara selamlar, saygılar, sevgiler sunarak bu şekilde desene sahip bir iğne işi, iğne nakışlı bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Kalın halı kaydırmaz kullandım ve şöyle ihraç fazlası iplerim vardı. Onları kullanarak yaptım. Bu ipler biraz kalın arkadaşlarım ve kalın da olduğu için tek kat olarak yapıldığı zaman böyle güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Şöyle düz olarak severseniz bakın şöyle yandan da göstereyim sizlere. Böyle güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Renklerini dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Sadece bu desenin yapımını sizlere paylaşmak, anlatmak istiyorum bu videomda. Şimdi bu sadece bir fikir arkadaşlar. İsterseniz bu deseni sadece bu başta ve sonda yapabilirsiniz. İsterseniz ortalara da atabilirsiniz. Yani artık gerisi tercih size kalmış oluyor. Şimdi ben bunu hemen şuradan şöyle başlayarak anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlarım öncelikle siyah ipimiz var. Şöyle siyah ipimi aldım. Siyah ipimizle gördüğünüz gibi başından 2 sıra halinde ya da 3 sıra halinde bu şekilde düz bir şekilde şöyle birazcık göstereyim onu. Her zaman yaptığımız gibi ama yeni gelen arkadaşlarım için şöyle birazcık paylaşayım. Şu şekilde çekiyorum. Alttan da tutuyorum şu ipimi. Birazdan onu alttan yapacağız. Tutunacağız. Şu şekilde bakın birinden girip diğerinden çıkartıyorum. Burasını bu şekilde tamamlıyoruz. Dilediğimiz kadar yapabiliriz arkadaşlar bunu. 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra daha sonra bu modeli koyabiliriz. Şimdi burası bu şekilde. Zaten birazdan da yapacağız. Aynı şekilde yapılıyor diğer kısmı da. Şöyle hemen iğneme diğer ipimi taktım. Siyahı orada bıraktım. Bunun üzerinden farz edin yaptık, tamamladık. Buraya bir desen çalışması yapacağız. Şimdi şöyle tutuyorum. Bakın ilk yerden giriş yapıyorum. Bunu alttan tuttum arkadaşlar şöyle. Yine aynı az önce yaptığımız gibi 4 tane ilerliyorum. 1. Eğer ipiniz birazcık hani böyle inceyse arkadaşlar fazla çekmeyin. Şöyle biraz kabartılı bırakın. Birazdan onun da kolay yöntemini sizlere göstereceğim. Bu şekilde ip kalın olduğu için biraz zorlanıyor alt kısımdan geçmek için. Bakın iğnenizi şöyle yaparsanız böyle kabarık duruyor. 2 oldu. Hemen 3. Şöyle 3 ve 4. Dördüncüyü alttan giriş yapıyorum. Bakın şöyle şuralardan giriş yapıyoruz. Alttan giriş yaptım. Hemen bunun şu yanından çıkartıyorum. Şöyle tutalım. Tamamen görün istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle biraz evirip çevirebilirim. Şimdi 4 tane yaptık bu rengimizi. Daha sonra aynı renkle buraya 4 tane daha ilerliyorum. Tam üstüne gelen yerden şuradan başlıyoruz. 4 tane daha gideceğiz. Modelimiz gayet kolay. İğne işi sever arkadaşlarım için ideal. Onlar hemen anlamışlardır zaten bilenler. Şöyle 3 ve dördüncüde yine ilerliyorum bir tane. Şimdi bir 4 daha yapıyorum. Hemen yanına. Evet, dördüncüye geldim arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle göstersem daha net anlaşılır. Hemen buradan geri dönüyorum.
Ve buraya yine 4 tane bu tarafa doğru geleceğim. Yine dördüncü de hemen bir üstten, yani bir yandan çıkartıp şöyle bağlıyorum. Ve buraya kalan yerime de 4 tane yine devam ediyorum. Bunun sayısını 5'e 6'ya da çıkartabilirsiniz bu arada. Bu yapmış olduğumuz yerin. 4 tane yan yana değil de 5 tane 6 tane o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bakın burasını tamamladık. Aynı şekilde bir diğer renk ipime geçiyorum. Bunu alıştıkça arkadaşlar buradan devam edip gidebilirsiniz. Şimdi ben fazla zamanınızı almamak için hemen bir diğer rengim olan beyazı takıyorum. Kremi ya da şimdi aynı bunun yanından bakın şu alttan giriş yaptım. Yine şu şekilde tutuyorum. Ve üstten bakın yine 4 tane ilerliyorum. Ve yine hemen alttan giriş yaptım. Bakın bu arada bu alttaki ipimi, hani bağlamış olduğum bu ipimi şu şekilde tutunuyorum. Bunun üzerinden şöyle atlatıp hemen bir yanından çıkarttım. 4 tane de buraya yapıyorum şimdi. Devam ediyorum. Aşağıya şöyle iniyorum ve hemen yanındaki yerden çıkartıyorum. Yine buraya 4 tane ilerliyorum. Alttan giriş yapıp hemen buradaki bu pembenin üzerine geçiyorum. Onun hizasına, kreme değil arkadaşlar. Şöyle dördüncüyü de yapıyorum. Ve buradan devam ediyorum yine. Bunların her birinin üzerine 4'er tane bu yerlerden yapıyoruz. Evet, 4 tane de bunu yapıyoruz. Yine bırakıyorum burada. Ve bakın bu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi siyah ipimi takıyorum. Bu defa buradan başlıyorum arkadaşlar. Şu boşluktan başlıyorum. Buraya siyahla devam ediyorum önce. 1 2 şöyle 3 ve 4. Dördüncü de bakın yine yan tarafından şu şekilde çıkartıyorum. Dördüncüyü ve buraya yine 4 tane devam ediyorum. Bir üst sıraya devam ediyoruz arkadaşlar bu defa. 1 aynı krem ve pembeye yaptığımız gibi siyahı da aynı şekilde devam ettiriyoruz.
Evet, siyahı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım ve tekrardan aynı ilk başta yaptığımız gibi hemen onu da bir miktar şöyle göstereyim. Bakın hemen şuradan giriş yapıyorum siyahın altından ve şu şekilde yine 4 4 4 yaparak burayı tamamlıyoruz. Böyle güzel, kolay olan bir çalışma, bir model. Evet, bu şekilde devam ediyor. Daha sonra kremle, daha sonra siyahla tekrar yapıp bunu tamamladıktan sonra üst kısmını zaten siyahla ilk başta da gösterdiğim gibi bu şekilde yaparak tamamlıyoruz modelimizi arkadaşlar. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Evet, görünümü bu şekilde. Bir dahaki yeni tasarım videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım.